Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Artık yepyeni bir macera başlıyor. Konuşmamız gereken mevzular var çünkü çok fazla konu birikti. Avustralya'dayız. Yepyeni bir kıta, yepyeni bir macera başlıyor ve ben gerçekten inanılmaz heyecanlıyım bunun için. En son Yeni Zelanda'daydık biliyorsunuz ve motosikletimi Bali'den Avustralya Perth şehrine gönderdiğim için bir boşluk oluşmuştu. Yeni Zelanda'da gerçekten çok güzel bir ay geçirdim ve sonrasında Avustralya'ya geldim. Motosikleti en son 4-5 bölüm önce hatırladığınız gibi çok iyi bir şekilde temizleyip Avustralya'ya göndermiştim ve yaklaşık bu süreç, temizlik süreci bir hafta kadar sürmüştü. Sonra kutuladık. Bali'den Avustralya DSV'nin de desteğiyle çok büyük bir bütçe desteği sağladı bana. Çünkü biliyorsunuz her şey gerçekten çok pahalı ve her şeyi organize etmek tek bir kişi olarak çok zor. Bu konuda çok güzel bir sponsorluk aldım DSV Türkiye'den ve onların sayesinde çok kolay bir şekilde, sorunsuz bir şekilde motosikletimi Avustralya'ya gönderdim. Motosikletin Avustralya'ya gelmesi 45 gün bir süre sürdü. Çünkü Bali'den önce Singapur'a gitti. Singapur'dan yola çıktı. Avustralya'ya ulaştı ama burada bir Paskalya tatili vardı. Paskalya'dan dolayı bir 10 günlük bir gecikme oldu. Avustralya'da motosikletim bekledi. Ama artık ulaştı. Birazdan gideceğiz ve motosikletimi 52. ülkem olan Avustralya'dan teslim alacağız. Ve Avustralya'yı, kocaman bir kıtayı keşfetmeye başlayacağız. Ben inanılmaz heyecanlıyım. Burada Caner ve Stü'nün misafiriyim. Tamamen tesadüfen sizi sayesinde tanıştık. Ve onlar da motosiklet kullanıcıları ve dünyayı gezdikleri için çok güzel bir kontak sağladık ve onların evinde misafirim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zamanında Türkiye'de de kalmışlar. Hatta Azra isimli bir Türk köpeğimiz var burada. Çanakkale'de bulmuşlar onu daha çok küçükken, bebekken. Ve şu anda Azra da Avustralya'da Perth şehrinde yaşıyor. Nasıl anlatsam, nasıl başlasam gerçekten bilmiyorum. Böyle çok fazla konu var size anlatmak istediğim. Bu 1,5 aylık sürede, 45 günlük sürede motosikletimi beklerken Yeni Zelanda'ya gittim. Hatta bu Paskalya'dan dolayı gecikme oldu ve Endonezya'ya gittim. Elena ile buluştuk Endonezya'da ve Komodo Adası'nı keşfettik. YouTube. Nasıl YouTube? Gülşah Merve Yüksel. Ha. Buradaki bot tripler şeyden başlıyor, Bajo'dan başlıyor ve Komodo Adası'na giderken 2-3 tane daha böyle adaya götürüyor bizi. Küçük bir mola oldu ama güzel oldu, sevdim. Yemyeşil. Endonezya Bali'den ibaret değil. Bunu unutmayın. Geldik komodoları görmeye. Şöyle söyler, eğer zikzak yürür koşarsak böyle onlardan kaçabilirmişiz. Elena? Zigzag zigzag. How? Göstereceğiz size şimdi zikzakı. Power Ranger, company for a train. Let me introduce. Okay, with one leg at the back. Girl. But this is fake one. Komodo Adası'nda komodo ejderleri dünyada sadece Komodo Adası'nda ve çevresindeki 3 adada oluşuyor. Yaklaşık 3000 tane komodo ejderi var ve dünyada sadece Komodo Adası'nda, Endonezya'da görebildiğiniz dinozor ailesinden gelen, aslında kuzeninin kuzeni olan hayvanlar. Çok tehlikeli. Tamamen bir keçiyi ya da bir geyiği yutmadan, çiğnemeden yutan hayvanlar. İnanılmaz tehlikeliydi ama hiçbir sorun olmadan Komodo Adası'nda gezebildik. Hatta Elena Avustralya'ya bir küçük botla geçecek. Onların misafiri oldum 3 gün boyunca. Çok eğlendik ve artık Avustralya'ya geçiş yaptım. Nasıl bir maceraya başladığımdan gerçekten haberim yok desem yeridir. Çünkü inanılmaz büyük bir kıta. Buraya gelene kadar Aprilia Touareg'le 60.500 kilometre yol yaptım.
Ve şu anda Avustralya'ya 60.000 kilometrede motosikletimle başlayacağım. Ama önce motosikletimi alalım. Caner'le birlikte gidelim. Kızıma kavuşayım da sonrasına bakarız ya. O kadar mutluyum ki, o kadar hoş geldiniz. İyi seyirler. Biraz fazla konuştum biliyorum ama bunları paylaşmak istedim sizlerle. Yepyeni bir kıtaya, yepyeni maceralara hoş geldiniz. Avustralya maceramız şu an itibariyle başlıyor. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hazırsanız gidiyoruz. Kızımızı almaya gidiyoruz. Çok heyecanlı. Caner, we arrived. This is the place I thought. Yeah. Your destination is on the left. Clay brick on the outside means excellent thermal insulation and small power. This is my baby. It's a natural rubber. Yeah. So, no nasty chemicals. Oh, is it outside? Low maintenance. Oh, still No. all these Somewhere here. Built forever. There's no other side to the debate. Same place UK? Yeah. Aha. There. You see it? Yeah. Geldik. 45 gün sonra motosikletimi alabileceğim. Yeah, I'm just cleaning İşte up a bit. burada. How you been? Good. How are you? Yeah, very good. Çok güzel. Hala tertemiz değil mi? Somebody in Western Australia or somebody? Just down the road. Okay. Yeah. Nice. Did you find a bike? No, we still haven't. That's okay. I'm still Ha, ne güzel de yermiş. because we've got our shoes. How do you know this? 45 gün sonra motosikletime ulaşabildim. Bu benim için gerçekten çok özel bir duygu. Çünkü Avustralya'ya nasıl gönderdiğimi, tekerin nasıl söküldüğünü, ne halde olduğunu biliyordunuz. Şu anda 34 plaka motosikletimle şu anda Avustralya'dayım arkadaşlar. Çok güzel destek oldular bana. Motor tamamen sökülmüş bir şekildeydi ve tamamen mesaj yoluyla onlarla iletişime geçtim ve şu anda motosikletimin tamamını organize ettiler. 2.4 litre yağ koyduk. Lastikler takıldı. İşte fren balataları yerine takıldı. İçindeki hava filtresini yeni koymuştum ama paketiyle takıldı. Sonracığıma bu kadar. Bu kadar. Kızım Avustralya yolları için hazır. Yeah. Really hot. See you later. Right. Thank you for everything. You're welcome. Thank you. Safe trip. Thank you. Yeah. Oy. Ve Avustralya'dayız. Avustralya'dayız. Teşekkür ediyorum. CR Motorcycle'a da çok güzel yaptılar. Gerçekten ilk sürüş günümüz. Hadi bakalım. Ya sen benim küçük kızım mısın? Ya seni yerim, kurban olurum. Çok özledim seni. Aha. 52. ülkeye hoş geldik arkadaşlar. Çok güzel bir duygu şu anda. Şu an çok güzel bir duygu. Biraz farklı hissediyorum. Biraz farklı hissediyorum ama alışacağım. Bir şeyler çok farklı gibi. Aa, zincir yağı alacağım. $650 ödedim. Bu da demek oluyor ki 400. O çok ödedim. 400 Amerika doları şey için. Burası için. Çünkü Avustralya ile iyi bir bağlantı kuramadık ve motosikleti şey yapmadılar.
alamadılar gümrükten. Anlamadım, orada bir iletişim sıkıntısı yaşadık. Ama şimdi paramıza sözümüz geçer deyip. İyi ki de bu arada Cody ile ve CR Motorcycle'la iletişime geçmişim. Çünkü ben yokken her şeyi çok güzel bir şekilde hallettiler. Ve 34 plakam şu anda Avustralya topraklarına gideceğiz. İçindeki çadırı, eşyaları, her şeyi yerleştireceğiz ve acayip bir macera başlıyor. Tabii size bunu motorumdan inince halledeceğim. Önce motosikletimizi hazırlamamız gerekiyor. Şuralar çok kötü olmuş ya. Boyası çıkmış. Caner sağ olsun evini açtı bana. Şey dedi Cody, kasayla ilgili sıkıntı çıkmış. 3 kere inspection yapmışlar. Ama neden öyle yapmışlar onu anlamadım. Ne kasası ile ilgili sorun çıkmış. Bu da yırtılmış. Welcome to Australia. Sen nerelere geldin? Hala inanamıyorum. Muhtemelen içeri mi alacağız? I am so happy. I bet. I'm so jealous. happy. Hey, I know you need to work on it. Do you want to do it in the garage? Yeah, we can. Oh. I think easy, yeah? Yeah, Yeah. I'll just open the door. for you. Okay, okay. Hazır. Perth'te Caner'de kalıyorum ve onların şu an garajındayım. Burada Caner'in dünya turuna çıktığı motor var. Türkiye'den bir yol arkadaşı, bir köpek buldular Çanakkale tarafında ve kendilerini aldılar. Şu anda birazdan size onu da göstereceğim. Dünya tatlısı, ismi Azra. Ve şimdi neye başladım biliyor musunuz? Motosikleti yerleştirmeye. Çünkü gerçekten çok dağıldım. Hiçbir şey yok ve nasıl yerleşeceğim hiçbir fikrim yok. Çünkü sıkıntı şurada. İşte 45 gündür motorum olmadığı için bazı yeni şeyler de aldım. Ama nerelere sokacağız bilmiyorum. Burada motorun yedek hava filtresi, yağ filtresi, straplar var. Burada da alet çantası var. Bu biraz boş oldu, pek de güzel olmadı. Ve burada kamp malzemelerim var. Çadır, hatırlıyorsunuz Endonezya'dan almıştık. Uyku tulumunu Yeni Zelanda'da değiştirdim. Çünkü hava soğuktu. Nasıl sığacağız bakacağız. Yani sığıyor gibi be. Kamp mutfağımız, şişme montumuz. Burada böyle çanta. Bunda hep elektroniklerim var. O da buraya. O da buraya girsin bakalım. Alet çantamız. Tabii ki USB Connect olmazsa olmaz bir parça. Takalım bakalım. Artık bazı şeylere o kadar çok alıştım ki yani işte telefon tutucuyu takmak mesela eskiden benim için ama artık çok rahat bir şekilde çünkü her yerine her şeyini bildiğim için takabiliyorum. Avustralya yollarına birazdan çıkıyoruz ama azıcık daha hazırlanmaya ihtiyacım var.
her şeyi ayırmıştık. O yüzden azıcık daha zaman sonra yolları keşfedeceğiz. Ve tabii ki seyahatime destek olan, bana inanan markaların stickerlarını buraya ve motosikletime koymaya devam ediyorum. Sponsor olan birçok marka sadece bu seyahate inandığı için ve yanımda olmak istedikleri için destek olan markalar. Bu konuda Intercity gerçekten seyahatimin bütçesine sırtlamış markalardan bir tanesi. Bilhassa Türk öyle. Yani birçok marka aslında sadece hayalimi gerçekleştirmeme destek oluyorlar. O yüzden gururla bu stickerları buraya yerleştirmekten gurur duyuyorum. Benim için bu seyahatin gidişatı için çok değerli şeyler. Teşekkür ediyorum herkese. DSV'nin de stickerları hazır. Özellikle DSV motosikletimi dünyanın her yerine gönderme konusunda bana sonsuz destek sağlayan bir marka. Özellikle maddi anlamda yanımdalardı ve motosikleti çok büyük bir kolaylıkla Avustralya kıtasına onların desteğiyle gönderebildim. Stickerlarımız tamam. Çantalara hala yerleşmeye çalışıyorum. Ama yerleşeceğim. Hala yerimiz var. Olacak, güzel olacak. Hello. There's a real bike in there. Nice. Nice. If you want, we can change it. How are you? So it was Cody, the guy that we went to see sell the bike. Kanguru savar. Kanguru killer. The killer. So I think. Yes. It might be best to get the bike up. Yeah. Motor o kadar ağır ki. Ya. Lines. Ya. Good spot. Okay. Yeah. Do you want this? For lucky? Sorry? For lucky. For lucky. If you put this, Okay. maybe they can run away from me. Okay. No, for luck. For luck. Yeah. Yeah. Okay. For luck. Looks like camera. Evet, bu harita Avustralya kıtasının haritası. Biz şu anda motosikletimizle buraya geldik. Batı yakasındayız, Western Avustralya. Ve şöyle bir şeye karar verdim. Şimdi buradan çıkıyorum. Normalde böyle de yapabilirdim. Ama dedim ki önce birazcık güneye gidelim. Perth'ten çıkıyorum yola. Önce Busselton, oradan aşağıya Albany, Esperance derken buradan böyle dünyanın en uzun düz yolunu geçeceğim. 150 kilometre falan filan. Sonra Adelaide. Adelaide'den yukarı Uluru, Alice Springs, Darwin, oradan bu yakalar, Gold Coast, Sydney, Melbourne, Tasmanya, geri dön, Melbourne'den motoru gönder. Söylerken çok kısa olsa da hayal ettiğim süre Avustralya'da sanırım bir 5-6 ay buralardayız. Çok para harcadık, çok emek harcadık bu kıtaya gelebilmek için. O yüzden doya doya, yavaş yavaş, göre göre
gezmeye karar verdim Avustralya kıtasını. Önce güneye, sonra kuzeye, sonra tekrar güneye. Çok eğleneceğiz. O zaman birazdan gezmeye başlıyoruz. İlk rotamız Busselton olacak. Heyecanlıyım. Motor hazır, ben hazırım. Daha ne olsun? Kamp yapacağız. Başlayalım. Hoşça kalın dünyanın en güzel çocukları. Shadow, seni seviyorum. Azra, canım kızım, hoşça kal. Bana şans dile. Sizi seviyorum. Gidiyoruz. Canım kızım. Yüklendik. Az önce size göstermek istediğim şuydu. Bu klipsleri sütüyle taktık. Ve çadırı dışarıya koydum. Çantanın içerisinde bayağı bir yer edindim. Sağ çantamız dolu. Motosikletim bu şekilde. Şaka gibi bir seyahat başlıyor. Kocaman bir kıtayı keşfedeceğiz. Avustralya kıtasını keşfedeceğiz. Bugün Avustralya'daki ilk günüm. Başlıyoruz. Rotamız Busselton. Busselton'a gidiyoruz. Heyecandan kafayı yiyeceğim. Hazırız. Hadi bakalım, bana şans dileyin. Başlıyoruz arkadaşlar. Avustralya macerası başlıyor. Biraz güney, biraz kuzey. Her şeyi aldık. Kızım tertemiz. Hava bugün biraz yağmurlu gibi. Bir şey olmaz. Çok oturduk. Bu niye olmamış tam? Yamuk duruyorum o kamerada. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Kapıyı kilitledik. Köpekler içeride. Cüzdanımız, telefonumuz bizimle. Hadi bakalım. Yaklaşık bir hafta kadar Caner'lerle kaldım. Teşekkür ediyorum, evlerini açtılar bana. Ve bugün artık veda vakti geldi, çattı. Tekrar geleceğimi düşünüyorum buralara. Umarım. Sol çantam biraz ağır şu anda. Ya da psikolojik olarak, şu an çadır falan dışarıda ya. Niye yağmurlusun? 21 derece. Başlayalım. Size çok güzel bilgiler vereceğim. Sizinle her şeyi paylaşacağım, aklıma gelen. Öğrendiğim, araştırdığım inanılmaz bir seyahat olacak. Yaklaşık kaç ay Avustralya'dayım bilmiyorum. Ama minimum 3 ay, 3,5 ay kadar buralarda kalacağım. Sonrasına bakacağız. Hoş geldiniz. Birçok Asya ülkesinde olduğu gibi Avustralya'da da trafik soldan akıyor. Bu İngiltere'nin etkisinden kaynaklı. Yol üzerinde bolca bahsedeceğim, tanık olacağız hikayelere. Burayı yaşayacağız ama size aslında Avustralya'nın biraz da tarihinden bahsetmek istedim. Çünkü çok eski bir tarihe sahip aslında Avustralya. Özellikle aborjinler yaşayan ilk halklardan bir tanesi aborjinler. 65 bin yıllık bir tarihe sahip. İngilizler burayı keşfedene kadar kendi ellerinde yaşayan bir halktı, aborjin halkı. 1770 yılından Cook Beyefendi, hatırlarsınız Yeni Zelanda'da da vardı. Cook Beyefendi Avustralya'yı keşfedince burayı Britanya sahiplenmiş oldu ve sonrasında buraya 1788, tam 18 yıl sonra İngilizler gelmeye başladı. Hatta o dönemde İngiliz hapishaneleri tamamen doluydu. O yüzden buraya İngiliz mahkumları gönderdiler ve burada bir yerleşim başladı. Sonrasında uzun yıllar hatta aborjinlerle sessiz savaş dedikleri savaşlar yaşanmış.
sıkıntılı zamanlar olmuş ama şu an tüm halk birlikte ve sanıyorum ki mutluluk içerisinde yaşıyor. Umarım yol boyunca aborjinlerle de tanışacağız, sohbet edeceğiz. Ama bu küçük bilgiyi vermek istedim çünkü Avustralya dünyanın en büyük 6. ülkesi ve burası bir kıta. Bambaşka bir kıtada sürüyorum. Avrupa'da sürdüm, Asya'da sürdüm ve şu anda Avustralya kıtasında sürüyorum. Gerçekten benim için çok özel bir ülke olacak. İnanıyorum ki bu arada çok eğleneceğim. Çünkü insanlar gerçekten çok farklı. Hatırlayın, Yeni Zelanda'da kendimi yalnız hissediyordum. Ama burada o kadar güler yüzle karşılaştım ve insanlar o kadar tatlı ki çok güzel bir maceraya başladığımı şu anda hissedebiliyorum. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Zaten çok fazla kilometre yapacağız. Yani tahmin ediyorum ki 30.000 kilometre kadar yol yapacağız. 60.500'e başladık ama bakalım 100.000'i bu ülkede mi göreceğiz, başka bir ülkede mi göreceğiz bilmiyorum. Kocaman bir kıta, kocaman bir ada ülkesi. Türkiye'den çok çok uzakta bir kıtada. Motosikletimizle Basıltın'a doğru gidiyoruz. Bugün kamp yapacağız çünkü çok yemyeşil papağanlar falan var. Bugün kamp yapacağız çünkü oteller çok pahalı ve otelde kalarak bu ülkeyi bitiremem. O yüzden çadır kurarak, zaman zaman free kamp yaparak ama güvenliğe dikkat ederek, çünkü dünyanın en tehlikeli örümcekleri, yılanları bu ülkede yaşıyor. Kangurlarla henüz karşılaşmadık. Karşılaşınca selfie çekeceğim onlarla. Gidelim Basıltın'a. Yol üzerinde Bunbury var. Bu nasıl yol be? Oraya uğrayacağız. Bakalım nasıl bir şehirmiş. Sonra da kamp alanımıza gideceğiz. Sezon olmadığı için ve kış geldiği için açıkçası bir rezervasyon yaptırmadım. Ve bu benim seyahatimde bir ilk. Rezervasyon yaptırmadan gezebilmek. Ben hep planlı bir insan olduğum için hep planını yap kızım. Nasıl gideceğim ya? Bakalım. Şuradan kendimizi attık mı? Ay, sola niye bakıyorum? Ay, korktum. Lan doğru mu girdim? Doğru. Soldan sürmeye devam ediyoruz. Nereden beri? Pakistan, Hindistan, Nepal, Bhutan, Tayland, Laos sağdaydı, Vietnam soldaydı. Ondan sonracığıma Endonezya soldaydı. Bayağı hepsi solda. Hadi bakalım Gülşah. Avustralya'yı keşfet. Çok güzel yerler göster bize. Okey, navigasyon oturdu. Center. Dayı geliyor mu? Gidiyor mu? Bakayım. Gidiyor. Bir tane böyle Avustralya tabelası göremedim ya. Bayrak görünce aklıma geldi. Fotoğraf istiyordum. Sıkıldım ana yoldan, bir tane daha kasabanın içinden geçeyim dedim. Belki böyle bir küçük bir tesis, bir şey buluruz da dururuz azıcık. Hava serin ya, 20 derece. Kuzey, şu anda gideceğim Adelaide'e kadar soğuk, serin olacak. Adelaide'den sonra Uluru tarafı falan, o müthiş aborjinlerin olduğu bölgeler vesaire ısınacak. Kmart. Aha, burası teknoloji marketi. Burada her şey vardır. Aynen öyle. Buraya geliriz. Mikrofon işimizi çözeriz. Zaten kamp alanında kalacağım için yarın çadırı bırakacağım. Gezmeye başlayacağız.
Çünkü burada çok güzel böyle bir su üzerinde tahtadan köprüler de var. Onu da gezeriz azıcık. Mandalay. Tek şey Avustralya vizemle ilgili bir senelik vizem var. Hiçbir sorun yok. Sadece 3 ayda bir ülkeden çıkıp geri dönmem gerekiyor. Parking, no parking. Parking sağda. Resource here. Visitor. Ne güzel düzenli bir yer. Şimdi reception'ı bulalım, soralım. Bak bu evler mesela $300 gecelik. Reception. Ay çok tatlı. Evi boş ver, çadırda bile kalınır. Reception nerede ya? O yüzme havuzu falan var. Kocaman kompleks. Reception shop. Ne diyor? Five minutes parking diyor şu. Resepsiyonu yaptık, booking'i yaptık canımlar. Hiçbir fark olmadı, bir de kızı uğraştırmış da oldum. O yüzden online booking her zaman iş yapar. 76 numaraya gidiyoruz. Çok güzel bir yermiş ya. Mandalay. Burada takıl işte. Ha 76. Ha, direkt de evin önü. Ama Landry'nin de önü. Also may I park my... Ah nice. Geldik alanımıza. Zemini bile çok güzel yapmışlar. Bir tane ördek arkadaşım var. Böyle bir alandayız. Papağanlar falan filan. Benim kızım. Bura komple benim alan. Görmemiş gibi kocaman 20 çadırlık yer. Şöyle bir şey vardı. 2 gece öde, 3 gece kal. $93 ödedim totalde. 31 Avustralya doları gecelik. Güzel. Niye 93 ödedim ki 2 geceyi? Çünkü 2 gecesi 93. Normalde 3 gece kalacağım. Tamam, çadırı kuralım. Çevreyi keşfedeceğiz. Gitmek yok bir yerlere. Avustralya'daki ilk günümüzdeyiz hala. Başlayalım. Bu ne ya? İlk günden kesin bir şey değil mi? Bu kasalarken oldu. Başka bir açıklaması yok. Pof kızım ya. Lan başka bir yerde olabilir mi? Ama bunu tamir ederiz. Fitil atarız. Gider. Belki girmemiştir de içe. Şurası diş ya. Dur bakalım bir çadır falan kurayım da. Şu öne de bakarız. Hiç bakmadım ben kızıma. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and
and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Sofraya bak be. Humusumuz, 2 çeşit peynirimiz. Burada ekmek yemiyoruz. Pirinç şeyi, krakeri. Daha ne olsun, burada ördeklerimiz. Avustralya'nın bu kadar keyifli geçeceğinden emindim. Çünkü ben ne kadar kamp yapsam, ne zaman kamp yapsam tek başıma bu kadar eğleniyorum. Müzik dinliyorum, yemeğim var, oturuyorum. Birazdan edit yapacağım falan. Zaman su gibi geçiyor. Marketten bir şeyler alayım en azından kahvaltı için, işte akşam atıştırmak için falan filan. Bir de şu şeye gideceğim. Kmart. O da hemen yanında. Karnımız doysun, öyle aç kalınmaz. Aldi. Aldi buranın BİM'i gibiymiş. Kim kime yol verecek? Sen sağa döneceksin. Ben sola döneceğim. Dayım. Ve Basıltı'nın şehir merkezine geldik. Burası gerçekten tatlı bir yer yani. Böyle emekli kasabası. Her yer böyle ya outdoor giyim ya da kamp malzemeleri satan yerler. Birazdan oraya da gideceğiz. Avustralya'daki ilk geziş günümüz. Motosikleti çok güzel bir yere park ettim. Birazdan göstereceğim size. Güzel, keyifli seviyorum. Bir de market çok ucuz. Restoranda mesela bir pizza $32 ama marketten alıp mutfakta falan ısıtırsan çok rahat bir şekilde geçinir gidersin burada. Ucuza getireceğim. O kadar güzel ki her yerde motosiklet park alanları var. Bayıldım. Böyle de sevimli bir kasaba. Aborjin misin sen? Kimsin? Galiba. Welcome to beautiful Basıltın. Evet, bence de beautiful. Tiyatro, art galeri. Ne sevimli bir yer. Bu sokaktan yürüdüm böyle. Zaten bir tane Main Street var, ana cadde. Orada kafeler falan filan var. Bakalım şurada bir denizle buluşalım. Deniz nasılmış? İşler çok kesat. Henüz kanguru görmedim. Henüz bir hayvan görmedim. Tamam, bu ilk videomuz. Mutlaka göreceğiz. Ama bakalım, bak nereye gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. İstersen yürüyebiliyormuşsun, istersen trene binebiliyormuşsun. Visitor Center 250 metre diyor. Sağdan mı Visitor Center? Skate Park. Okey. Bakalım. Bakalım köprüleri. Ne diyorlar buna? Değişik bir şey diyorlar. Bir şey diyor. Güzel.
bir seyir noktası. Ah, çok güzel evler var sağda. Jetty. Ha, bak tarihi gösteriyor. 1978'de. Bayağı uzun. Görebiliyor musun? Nereye kadar gidiyor? Hop, güzel bir bilgiyle geldim. Buradaki Basıltın Jetty, Güney Yarımküre'deki en uzun ahşap iskeleymiş. 1841 metre uzunluğunda. Yani nereden baksan 2 kilometre. O yüzden bu kadar turistikmiş. Güney Yarımküre'nin en uzunu. Düşün. Boru değil. Ahşap iskele. O yüzden bu kadar kalabalık. Giriş $10. Eğer şey isterseniz, ne onun adı? Trene binmek isterseniz de $20. Daha çok daha güzel şeylere harcayacağız paramızı. Çok güzeldi ama. Bu olan da muhtemelen bu yüzden bu kadar kalabalık. Çünkü Jetty çok ünlü. O yüzden güzel güzel kafeler falan filan. Şu kafe güzel duruyor değil mi? Kalamış sahil. Özledim Türkiye'yi. Akşam yemeği zamanı. Çantayı masa olarak kullanıyorum. Şunlara bakın, bir bitmediler ya. Yemek arıyor, yemek. Pişt. Göbel. Motosikletimizi aldık. Avustralya'da ilk sürüşümüzü hallettik. Sonracığıma 200 kilometre yol yaptık. Basıltın'a geldik. Çadırımızda, harika bir ortamda bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bakalım nerelere gideceğiz. Çok kilometreler yapacağız. Şu anki ilk 3 günümde söyleyebilirim ki rahatça keyifli geçiyor. İnsanlar güler yüzlü, insanlar yardımsever. Plakamı görünce bir şaşırıyorlar, acaba nereden bu kız diye. Bazıları çekiniyor sormaya, bazıları geliyor ve inanılmaz şaşırıyorlar. Bugün bana bir beyefendi sordu, işte ben dedim kanguru eti yedim falan filan, ondan muhabbet açıldı. Dedi ki başka ne yedin? İşte anlattım. Her şey, başka bir şey denedin mi? Siz deve yiyorsunuz değil mi dedi. Gerçekten komedi sahnelerinde yaşanacak bir şey dedim. Bizim ülkemizde deve yok. Biz yemiyoruz yani. Muhtemelen Arap ülkeleri gibi mi zannediyorlar, ne zannediyorlar bilmiyorum. Eğlenceliydi. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Avustralya'daki dünyanın en büyük 6. kıtasında beni yalnız bırakmadığım için, dünyanın en büyük 6. ülkesinde, kıta değil 6 tane kıta var zaten. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.